Şehzadem, pederiniz Sultanımız Murat Han sizi çağırmaktadır. Dilde ücretsiz İslami kitapları okuyun, dinleyin veya indirin. Üyelik, abonelik ve reklam yok. gofreebooks.com'u ziyaret edin. Genç padişah tahta oturduğunda kendisine gelen tüm devlet elçilerini dinler ve makul isteklerini sırasıyla kabul eder. Elçiler memnun şekilde ülkelerine dönerken içlerinden en memnun olanları Bizans elçileridir. Çünkü genç padişah en büyük yakınlığı ve güler yüzü kendilerine göstermiştir. İkinci Mehmet Han, Şehzade Orhan'ı salıvermemesi karşılığında Çorlu ve civarını Bizans'a terk eder. Bizans'ın Şehzade Orhan'ın masrafları için yıllık 300.000 akçe isteğini memnuniyetle kabul eder. Batı 2. Mehmet'in yumuşak ve ihsan sahibi olmasının yanında bu kadar genç olmasını bir zaaflık zannetmiş, yavaştan fısıldaşmalar başlamıştır. Ama 2. Mehmet'e karşı ilk hareket Batı yerine doğudan Karamanoğullarından gelir. Karamanoğulları her padişah değişikliğinde olduğu gibi bir kez daha Osmanlı topraklarını işgale kalkışmışlardır. İhtimaldir ki bu durumu fırsat bilen Avrupalıların da teşebbüse geçeceklerini düşünür ve Osmanlılardan tavizler koparacağını ümit eder. Diğer taraftan Bizans'ta anlaşma yapmakta acele ettiğine inanmış ve bu toy delikanlıdan daha çok menfaat elde edebileceği düşüncesine kapılmıştır. Karamanoğullarının Osmanlı topraklarını işgale başlamış olmaları da düşüncelerini doğruladıklarına inanırlar. Bizans tekrar elçilerini Karaman seferi için Akşehir'de bulunan ordugaha yollar. Öncelikle Vezir-i Azam Çandarlı Halil Paşa'yı ziyaret eden elçiler şunu der: Şehzade Orhan da Sultan Mehmet gibi Osmanlı hanedanındandır. Kendisini her gün yüzlerce insan ziyaret etmektedir. Bunlar onu padişah olarak görmek istemekte ve bu işe girişmeye teşvik etmektedirler. Sevenlerine ihsanda bulunmak ve gönüllerini elde etmek isteyen Orhan Bey ise maddi bakımdan yeterince güçlü olmadığından devamlı olarak imparatora müracaat etmektedir. İmparatorumuz ise onun bu isteğini karşılayabilecek durumda değildir. Bu itibarla Orhan için kararlaştırılmış bulunan 300.000 akçeyi 2 katına çıkarmanız gerekecektir. Yoksa imparator kendisini serbest bırakmak zorunda kalacaktır. İmparatorumuz Osmanlıoğullarını beslemek zorunda değildir der. Çandarlı Halil Paşa, ey akılsız ve şaşkın Bizanslılar! Daha dün mühürlediğiniz o antlaşmanın mürekkebi, kurumadan yaptığınız bu hain fırsatçılıktan sultanımızın hiç memnun olmayacağını bilesiniz. Orhan'ı Trakya padişahı yapmak isterseniz hiç durmayınız. Macarları Tuna'dan bu tarafa geçirtmeyi düşünüyorsanız onlar da gelsinler. Siz de çok zaman evvel kaybettiğiniz yerleri geri almak için taarruza geçmek isterseniz bunu da yapınız. Sultanımızın cesaretini, sertliğini ve şiddetini bildiğimden şayet İstanbul onun eline geçmekten kurtulursa bunu Cenab-ı Hakk'ın size büyük bir lütfu bileceğim der. Sultan II. Mehmet, imparator ve senatonun isteklerini ve Vezir-i Azam'la görüşmelerini öğrendikten sonra iddetlenir. Buna rağmen görüşmede duygularını belli etmemeye özen gösterir. Elçileri güler yüzle kabul eder, sükûnet içerisinde dinler. Az zaman sonra Edirne'ye döneceğim. Orada görüştükten sonra arzularınızı yerine getireceğim diyerek kısa fakat manidar bir cevap verir. Çandarlı'nın aksine padişahtan yumuşak bir cevap alan elçiler biraz şaşkınlık ve biraz da ümit içerisinde geriye dönerler. Muhtemelen genç padişahın sözlerinin ne anlama geldiğini anlayamamışlardır. Genç Sultan II. Mehmet Han, korkup kaçan Karaman Bey'in sulh isteğini kabul edip Edirne'ye döner. Artık karar verilmiştir. İstanbul fethedilecektir. Öncelik Boğaz'daki Anadolu Hisarı'nın karşısına bir hisar daha yaptırmak, Rumeli Hisarı. Padişah, hisarın yapılacağı sahayı bizzat kendisi tayin ederek
hududunu tespit ettirir. 4 ay gibi kısa bir sürede bütün haşmetiyle ortaya çıkar. 2 gün kadar İstanbul önünde kalıp surları ve hendekleri tetkik ettikten sonra kale önünde bir miktar kuvvet bırakarak Edirne'ye döner. Artık bütün hücreleriyle tek bir hedefe kilitlenir. Gece gündüz, yatarken ve uyanıkken ister sarayında bulunsun, ister hariçte gezsin ve ne işle meşgul olursa olsun zihni hep İstanbul'un fethiyle meşguldür. Eline şehrin haritasıyla mürekkep alır, şehrin etrafındaki mevkilerin şeklini resmeder. Sonra harp fennine aşina olanlara topların ve muhasara aletlerinin nerelere konması lazım geldiğini tespit ettirir. Yine lağım açılacak yerleri plan üzerinde belirler. Hendeklerin başlarını ve merdivenlerin surların hangi taraflarına konması lazım geldiğini ilgililere gösterir. Gece gündüz bu plan ve projelerle uğraşır. ...50 dilde ücretsiz İslami kitapları okuyun, dinleyin veya indirin. Üyelik, abonelik ve reklam yok. gofribooks.com'u ziyaret edin. Sultan Mehmet'in Edirne'ye dönmesiyle birlikte bizzat ilgilendiği işlerden biri de çağının görmediği büyüklükte topları döktürmesi olur. Bu iş için Osmanlı top döküm ustalarından Mühendis Muslihiddin ve Saruca Sekban ile Rumeli Hisarı'nın inşası sırasında İstanbul'dan kaçarak Osmanlılara iltica etmiş bulunan Macar Urban'ı görevlendirmiş bulunur. Mühendis Saruca Sekban çok büyük bir top dökmeye muvaffak olur. Macar Urban da büyük çapta bir top yapılabileceğini fakat güllenin yapılmasına karışmayacağını bildirir. Bunun üzerine padişah mermi meselesini bizzat üzerine alır. Çok büyük emek ve masraflardan sonra yapılan bu topların adına Şahi denir. Bazı yanlı tarihçiler Urban'ın adını zikretmekle yetinir ve Osmanlı mühendislerine hiç yer vermezler. Oysa 1389'dan beri top kullanmaya başlayan Osmanlılarda top döküm sanatı oldukça ilerlemiş bulunur. Fatih'in kendisi de topçuluk konusunda uzman olup topların balistik hesaplarını bizzat yapar. Şahi toplardan biri Urban'a aitken diğerleri Mimar Muslihiddin ile Saruca Sekban'ın eseri olur. Çok övülen Urban'ın topu ise İstanbul kuşatması sırasında fazla ısınmaktan patlayacak ve kullanılmaz hale gelecektir. Bizans'ta da hazırlıklar tüm hızıyla sürer. İmparator Konstantin bütün kışı harp hazırlıklarıyla geçirir ve surların zayıf noktalarını tamir ettirir. Hendekler temizlenir ve suyla doldurulur. Türk gemilerinin Haliç'e girmesini önlemek üzere Sirkeci'den Galata'ya kadar kalın bir zincir çekerler. Bu zincirin hemen iç kısmındaysa Bizans gemileriyle yardıma gelmiş kadırgalar durur. Başkumandan Sakız Adası Beyi Cenevizli Justiniani, 2 büyük kadırga dolusu harp makinaları ve malzemeleriyle İstanbul'a gelir. Venedik, Ceneviz, İspanya, Girit ve Sakız'dan gelenler ile Şehzade Orhan'ın birliği ve donanma neferlerinin eklenmesiyle surlarda görevli asker miktarı 20.000'i bulur. Bu muharip kuvvetin gerisinde surların tamiri, malzeme ve yiyecek nakliyatı ile gerekirse çarpışmalara iştirak etmek üzere hazırlanmış bir o kadar da yardımcı kuvvet, kadınlar ve çocuklar dahil mevcuttur. Osmanlı ordusunun mevcudu 70.000 ila 100.000 arasındadır. Gönüllülerin katılımıyla bu sayının 150.000'e kadar çıktığı belirtilmektedir. Şahi toplar Edirne'den önden yola çıkar. Vakit kaybedilmemesi için her biri yeryüzünde yürüyen bir ejderha gibidir. Bir topu çekmek için 40 çift öküz gerekir. Yanında yüzlerce adam yürür. Yollar topların geçebilmesi için önceden tamir edilir. Köprüler güçlendirilir, bataklıklar doldurulur. Çünkü Sultan Mehmet yalnızca bir orduyu değil, kendi çağının mühendisliğini de İstanbul'un surlarına götürmektedir. Önden Karaca Bey çıkar. 10.000 süvariyle Trakya'nın yollarına düşer. Misivri, Vize, Midye,
birer birer Osmanlı hakimiyetine girer. 23 Mart 1453 Cuma. Sultan Mehmet Edirne'den hareket eder. Yanında yalnızca askerler yoktur. Yanında hocaları vardır. Akşemseddin vardır. Molla Gürani vardır. Molla Hüsrev vardır. Kılıç ordusuyla dua ordusu aynı yürüyüşte birleşmiştir. Hedef İstanbul'dur. Mesafe 230 kilometredir. 5 Nisan 1453'te Osmanlı ordusu İstanbul surlarının önüne varır. Taş değil, sanki zamanın kendisi örülmüştür oraya. Nice ordu gelmiş, nice imparator bakmış, nice kuşatma dağılmıştır önünde. Evvelce defalarca İstanbul önüne gelerek incelemelerde bulunan ve kimin ne yapacağını, hangi birliğin nerelere konuşlanacağını hesaplamış olan genç padişahın direktifleri sonucu birlikler büyük bir disiplin içerisinde aynı günde yerlerini alır. Topkapı'dan Yedikule'ye kadar surların önü bir gecede dev bir ordu şehrine dönüşür. Çadırlar kurulur, siperler kazılır, top yerleri hazırlanır, birlikler düzenlenir. 6 Nisan Cuma. Türkler genel olarak her hayırlı işe Cuma günü başlarlardı. Sabah namazı vakti gelir, Sultan Mehmet hocalarıyla, paşalarıyla, şeyhleriyle birlikte saf tutar. Toprak soğuktur, hava ağırdır. Ama ordunun içinde garip bir huzur vardır. Namaz biter, padişah son bir teklif gönderir imparatora. Şehri teslim edin, isteyen malıyla, canıyla istediği yere gitsin, kan dökülmesin. Bu, fetih öncesi son merhamet kapısıdır. Ama İmparator Konstantin'in cevabı, şehri savunacağıma yemin ettim, ancak vergi verebilirim. Teklif reddedilir ve o anda artık söz biter. Sultan Mehmet hareket emrini verir, muhasara başlar. İlk gün yalnızca oklar konuşur. Bu bir saldırıdan çok iki tarafın birbirini yoklamasıdır. Surlar suskundur, ordu beklemededir. Ama herkes bilir fırtına henüz başlamamıştır. 7 Nisan. Ordudaki gönüllüler ve sivil unsurlar sabırsızlanır. Onlar için beklemek zordur. Surlar önlerindedir. Şehir karşılarındadır. Zafer sanki bir koşu mesafesindedir. Dayanamazlar. Kendiliğinden hücuma kalkışırlar. Ama Bizans savunması hala ölmemiştir. Kapılar açılır, Rum askerleri huruç hareketi yapar. Yani surlardan dışarı fırlar, saldırıya geçen düzensiz gruplara karşı ani bir karşı hücum başlatırlar. Gönüllüler dağılır, birçoğu şehit düşer, bir kısmı geri çekilir. Tam o anda Yeniçeriler yetişir. Rum askerleri panikle sur kapılarına koşarlar. Kapılar kapanır. Şehrin içinde sevinç vardır. Bir saldırıyı püskürttüklerini sanırlar. Ama o gün sevinenler bilmezler ki bir daha kaleden dışarı asla çıkış yapamayacaklardır. 11 Nisan. Büyük toplar siperlere yerleştirilir. Osmanlı topçuları surların en zayıf noktalarını ölçer. Mesafeler hesaplanır, açılar belirlenir. Taş gülleler hazırlanır. Aynı gün Macar elçileri gelir. Sözleri açık bir tehdittir. Mehmet'in Cülüs senesinde Hunyadi ile imzalanmış olan Semendire Mütarekesi'nin artık geçersiz olduğunu, çünkü Hunyadi'nin artık iktidarı genç Macar kralı Ladislas'a bıraktığını bildirir. Yani demek isterler ki kuşatmayı kaldırmazsan arkandan Macar ordusu gelir. Bu genç padişahı korkutmak için söylenmiş bir sözdür. Ama Sultan Mehmet'in cevabı kelimeyle değil, ateşle verilir. 12 Nisan 1453. Orta çağı sarsan ses yükselir. Şahi toplar gürler, toprağın altı titrer, surlar inler, taşlar parçalanır. Gökyüzü barut dumanıyla kararır. Her patlama yalnızca bir duvara değil, eski dünyanın kendisine vurulmuş gibidir.
Ve aynı gün Marmara ufkunda yüzlerce yelken belirir. Osmanlı donanması gelir. Büyük, küçük, yüzlerce gemi İstanbul önlerinde süzülür. Kara tarafında toplar, deniz tarafında donanma. Şehrin içinde korku. Bizans'ın maneviyatı ilk büyük darbeyi o gün alır. Çünkü artık kuşatma yalnızca karadan değildir. İstanbul her yanından sıkılan bir çemberin içindedir. 17 Nisan. Yeni bir savaş makinesi sahneye çıkar. Yürüyen kuleler. Ahşaptan yapılmış, yüksek, korkutucu, tekerlekler üzerinde ilerleyen, surlara yaklaşmak için tasarlanmış dev yapılar endekleri doldurur. Siperler ileri taşınır. Genel hücumun hazırlığı yapılır. Bismillah! Bismillah! 18 Nisan gecesi. Güneş battıktan sonra ilk büyük yoklama başlar. Edirne Kapı kesimine doğru hücum edilir. 4 saat süren sert bir çarpışma yaşanır. Ama bu saldırı son darbeyi vurmak için değildir. Bu, müdafilerin nefesini ölçmek içindir. Surların neresinin direndiğini, neresinin çözüldüğünü anlamak içindir. Sonuç açıktır. Surlar hala ayaktadır. O halde önce taşlar yorulacaktır, sonra insanlar. Enemy ships! Enemy ships in the harbor! 19 Nisan. Baltaoğlu Süleyman Bey Haliç'teki zincire saldırır. O zincir İstanbul'un denizdeki kapısıdır. Haliç'i kapatır, Osmanlı gemilerinin içeri girmesini engeller. Saldırı sonuç vermez. Baltaoğlu geri çekilir. Ya Allah! Bir gün sonra 20 Nisan'da Marmara Denizi büyük bir kapışmaya sahne oldu. Uzakta 4 gemi görünür. 3'ü Ceneviz, biri Rum gemisidir. İçlerinde asker, mühimmat ve erzak vardır. İstanbul'a yardım gelmektedir. Osmanlı donanması Zeytinburnu önlerinde yollarını keser. Saatler süren çetin bir deniz savaşı başlar. Ama Latin gemileri yüksektir. Bordaları sağlamdır. Rüzgar onlardan yanadır. Osmanlı gemileri yaklaşmakta zorlanır. Sultan Mehmet savaşı kıyıdan izler. Gemilerin Haliç'e doğru ilerlediğini görünce hiddetlenir. Hiddet ve teessüründen atını denize sürer, emirler yağdırır ama sonuç değişmez. Yardım gemileri Haliç'e girer. Bizans sevinir, şehirde çanlar çalar, şenlik havası doğar. Fakat bu sevinç yalnızca bir gün sürecektir. Çünkü Sultan Mehmet yenilgiyi izleyen biri değildir. Yenilgiden yeni bir yol çıkaran biridir. Baltaoğlu azledilir. Donanmanın başına Hamza Bey getirilir. 21 Nisan Cumartesi günü surlara büyük bir bombardıman başlatılır. Top atışları Galata tepelerinden Haliç'teki Bizans gemileri üzerine de tevcih edilir. Ancak bu atışların isabet kaydetmediğini gören padişah, dik mermi yollu yeni bir top döktürür ki bu top dünyada ilk havan topu unvanını alır. Ve genç padişahın zihninde imkansız görünen bir fikir doğmaktadır.
21 Nisan gecesi. Sultan Mehmet vezirlerini toplar. Önlerinde Haliç vardır. Haliç'in ağzında zincir vardır. Zincirin arkasında Bizans'ın ümidi vardır. Padişah sorar. Gemiler Haliç'e giremiyor. Çare nedir? Vezirler susar. Çünkü deniz kapalıdır. Zincir sağlamdır. Galata tarafı hassastır. Donanmanın zorla geçmesi mümkün görünmemektedir. O gece herkes denizi düşünürken Sultan Mehmet karaya bakar ve tarihin en akıl almaz emirlerinden birini verir. Gemiler karadan yürütülecektir. Beşiktaş tarafından başlayıp Galata sırtlarının arkasından Kasımpaşa Deresi'ne kadar uzanacak yol hazırlanacaktır. Ağaç kütükleri döşenecek, üzerleri yağlanacaktır. Kızaklar kurulacaktır, halatlar çekilecektir. Gemiler denizde değil, toprağın üzerinde ilerleyecektir. Bu fikir ilk duyulduğunda delilik gibidir. Gemiler karada yürür mü? Ama Sultan Mehmet buyurmuştur. O gece baltalar çalışır, kütükler taşınır, yağlar sürülür, halatlar gerilir, adamlar sessizce mevzilenir ve karanlığın içinde Osmanlı gemileri yağlanmış kütüklerin üzerinde ağır ağır yürür. Tahta gıcırdar, halatlar gerilir, toprak inler ama gemiler ilerler. Bir gece içinde onlarca Osmanlı gemisi Haliç'e indirilir. Ertesi sabah güneş Halic'in sularına vurduğunda Bizanslılar gördüklerine inanamaz. Dün boş olan sularda şimdi Osmanlı gemileri vardır. Halic'in içinde, zincirin arkasında, şehrin kalbine bakan yerde Osmanlı sancakları dalgalanmaktadır. Bizans halkı dehşete düşer, askerlerin yüzü solar, imparatorun sarayı sessizliğe gömülür. Çünkü artık İstanbul yalnızca dışarıdan kuşatılmış değildir. İstanbul'un iç denizi de ele geçirilmiştir. İmparator elçi gönderir. Ağır şartları kabul etmeye hazır olduğunu bildirir. Yeter ki kuşatma kalksın. Ama Sultan Mehmet'in cevabı kesindir. Ya ben İstanbul'u alırım ya İstanbul benim. Bu cümleden sonra artık pazarlık değil, kader konuşacaktır. 23 Nisan. Haliç üzerinde yeni bir hamle başlar. Fıçılar, sandallar ve tekneler birbirine bağlanır, üzerlerine kalaslar döşenir, bir geçit yapılır. Askerler geçer, toplar geçirilir, kıyılar birbirine bağlanır. Bizans'ın içindeki korku büyür. Bizanslılar Osmanlı gemilerini yakmaya karar verir. Plan ertelenir. Cenevizlilerin müdahalesiyle ama Osmanlı'ya sızdırılır. Sultan Mehmet baskını beklemektedir. 28 Nisan gecesi Venedikli kaptan Koko'nun gemisi önde, karanlıkta ilerler. Osmanlı topları ateşlenir. Koko'nun gemisi Halic'in karanlık sularına gömülür. Baskın dağılır. Bizans'ın son deniz hamlesi başarısız olur. 6 Mayıs gecesi Topkapı surlarına büyük bir hücum başlar. On binlerce asker karanlığın içinde ileri atılır. Hendekler aşılır, merdivenler dayanır. Oklar yağar, taşlar düşer. Greyuva ateşi geceyi aydınlatır. Üç saat süren kanlı bir çarpışma yaşanır. Ama surlar yine düşmez. Sultan Mehmet geri çekilir. Bekler, ölçer, yeniden hazırlar. Çünkü onun savaşı yalnızca cesaret savaşı değildir. Sabır savaşıdır. 12 Mayıs. Gece yarısı yeni bir hücum başlar. Edirne Kapı ile Tekfur Sarayı arasındaki bölge hedef alınır. Büyük bir dalga surlara çarpar. Çığlıklar, tekbirler, çan sesleri, taş sesleri birbirine karışır. Ama yine sonuç alınamaz. Surlar yıkılmakta fakat hala direnmektedir. Bunun üzerine Osmanlı lağımlara başlar. Yer üstünde toplar konuşurken yer altında kazmalar çalışacaktır. 16 Mayıs. Osmanlı lağımcıları toprağın altına iner. Edirne Kapı ile Haliç arasındaki bölgede tüneller kazılır. Ama Bizans savunması bu yönteme yabancı değildir. Mukabil lağımlar açarlar, tünelleri dinlerler, toprağın altındaki sesleri takip ederler, bazı lağımları çökertirler, bazılarını ateşe verirler. Artık savaş yalnızca surların önünde değil, toprağın altında da sürmektedir. Yeryüzünde taşlar parçalanır, yer altında karanlıkla mücadele edilir.
18 Mayıs sabahı. Bizanslılar gözlerini surlardan dışarı çevirdiğinde gece orada olmayan bir şey görürler. Devasa bir ahşap kule. Surların yüksekliğine yaklaşan, tekerlekler üzerinde ilerleyen, yaş öküz derileriyle kaplanmış korkunç bir yapı. Üzerinde okçular vardır, içinde askerler vardır. Ateşe dayanması için dışı ıslak derilerle örtülmüştür. Osmanlı kuleyi surlara yaklaştırır. Müdafilerle mücahitler arasında şiddetli çarpışmalar başlar. Ama gece Bizans'ın eski silahı devreye girer. Grejua ateşi. Alev kuleyi sarar. Yaş deriler dayanamaz. Ahşap gövde yanır. Kule çöker. Bizans bir kez daha nefes alır ama her nefes artık daha kısadır. 23 Mayıs. Sultan Mehmet son kez teslim teklif eder. Elçi olarak İsfendiyaroğlu Kasım Bey gönderilir. Şartlar nettir. İmparator malıyla istediği yere gidebilir. Halktan isteyen kalabilir. Mallarına ve canlarına dokunulmaz. Bu teklif son merhamet kapılarından biridir. Ama Konstantin yine reddeder. 25 Mayıs Cuma günü Ayasofya'da toplanan mecliste ilk kez imparatorun şehri terk etmesi gündeme getirilir. Ama Konstantin bu teklifi şiddetle reddeder. Bunun üzerine saray kadınlarının Justiniani'nin kadırgalarına nakledilmesi kararlaştırılır. Bu, sarayın bile artık sonu hissettiğini gösterir. Signora, prego. In nome Padre et Filio e Spiritus Sancti. 26 Mayıs. Macar elçileri yeniden gelir. Bu kez sözleri daha ağırdır. Haçlı donanması yoldadır. Kuşatma kalkmazsa Macar ordusu harekete geçecektir. Osmanlı ordugahında bir dalgalanma olur. Savaş meclisi toplanır. Vezir-i-Azam Çandarlı Halil Paşa temkinlidir. Der ki, anlaşalım, kuşatmayı kaldıralım. Büyük bir tehlike kapıya dayanabilir. Ama karşısında Zaanos Paşa vardır, Şahabettin Paşa vardır, Turhan Bey vardır, Akşemseddin vardır, Molla Gürani vardır. Onlar başka konuşur. Fetih alametleri belirmiştir. Bu vakitten sonra geri dönmek, vazifeden el çekmektir. Genç padişah kararını verir, kuşatma devam edecektir. Hocalarım, paşalarım, el silah arkadaşlarım, 800 yıl önce sevgili Peygamberimizin sahabesinden Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri çok yaşlı olmasına rağmen 2 devenin sırtına yatırılarak buraya kadar geldi. Niçin geldi? Peygamber Efendimizin müjdesine nail olmak için gelmedi mi? Niyetimiz halis olduğu müddetçe Allahu Teala bizimledir kardeşlerim. Allahu Ekber. 28 Mayıs. Muhasaranın 53. günü. İstanbul yorgundur. Surlar parçalanmıştır. Hendekler dolmuştur. Kuleler yıkılmıştır. Ama Bizanslılar gece karanlığında taş taşır, gedikleri kapatır, surları yeniden örmeye çalışır. Sultan Mehmet bunu bilir. Bu yüzden gece bile ateşi kesmez. Toplar aralıklarla gürler. O gece Sultan Mehmet, danışmanı Ahmet Paşa'yı Akşemseddin'e gönderir. Soru kısadır. Fetih mümkün müdür? Akşemseddin önce sabırla cevap verir. Gayret etsinler, yakında kavuşurlar. Ama Sultan Mehmet bununla yetinmez. Tekrar haber gönderir, daha açık bir işaret ister. Bir bekleyiş başlar. Sonra Akşemseddin gözlerini açar ve fethin vaktini haber verir. Tam yerinin ağardığı vakit yürüyüş başlaya. Allah'ın izniyle zafer kapısı açıla. Hisarın içi ezan sesleriyle dola. Bu haber padişahın gönlündeki bulutları dağıtır. Artık karar yalnızca akılda değil, ruhta da tamamlanmıştır. İmparator son umumi hücumu atlatmak için var gücüyle çabalar. Bu hücumda püskürtülürse Türklerin ümidinin kırılıp çekileceğini düşünmektedir. Rahipler her gün ilahilerle, kutsal resimlerle şehri dolaşır. İstanbul'u nice kuşatmalardan kurtardığına inanılan Meryem Ana tasviri yine ellerindedir. Derken beklenmedik bir şey olur. Kutsal resim hiçbir sebep yokken rahiplerin elinden kayar ve yüzüstü yere düşer. Herkes koşar ama resim sanki kurşun kesilmiştir, yerden kalkmaz. Papazlar sonunda zorla kaldırıp merasime devam etse de bu olay
hayra yorulmaz. Kısa sürede şehir halkı arasında yayılır, kalplere korku salar. O gece Osmanlı ordugahı ışığa boğulur. Sultan Mehmet askerlerine kargaların, mızrakların uçlarına meşaleler diktirir. Kırmızı, yeşil, sarı ışıklar gecenin içinde çiçekler gibi açılır. Gül ve lale bahçesi gibi ordugah yanar. Tekbir sesleri yükselir, davullar vurur, nefesler hızlanır. Surlar üstündeki Bizanslılar bu manzarayı korkuyla izler. Sonra bir anda bütün ışıklar söner, mum donanması susar, ordugah karanlığa gömülür. 1,5 saat boyunca yalnızca topların sesi duyulur ve bekleyiş. Karanlık kılıçtan daha ağırdır artık. Gece yarısından birkaç saat sonra borular çalmaya başlar. Davullar vurur, toplar yeniden gürler ve birden binlerce ses göğe yükselir. Allah Allah! Birinci dalga hendeklere atılır. Merdivenler surlara dayanır. Oklar yağar, taşlar düşer. Grejua ateşi karanlığı yırtır. Müdafiler direnmektedir. Merdivenleri devirirler. Kızgın yağ dökerler, alevler savururlar. 2 saat süren kanlı bir mücadele yaşanır. Sultan Mehmet ilk kolun yorulduğunu görünce geri çeker. Hiç vakit kaybetmez, ikinci dalga ileri sürülür. Anadolu askerleri hendekleri aşar, dış surlara tırmanır. Şehirde çanlar çalmaya başlar. Eli silah tutan herkes surlara gelirken, kadınlar ve çocuklarsa kiliselere doluşmuş dualar eder. Sultan Mehmet, 3. ve son darbeyi vurmadan önce abdest alır, sabah namazını kılar, ellerini açar. Duası, top seslerinin, çan seslerinin, savaşın gürültüsünün arasından yükselir. Ey Allah'ım, sen rızık veren ve her şeyi bilensin. Tek sensin ve hiçbir şeye muhtaç değilsin. Doğmamışsın ve doğrulmamışsın. Ya Rabbi, ben aciz kulunun tek arzusu ise sana inanmayanlarla savaşıp elimden geldiğince sana layık iş yapmaya çalışmaktır. İrade senin, güç senin, kudret senin, yardım senindir. Bize sabır ver, sebatımızı artır. Bu inkar eden millete karşı bize yardım et. Namazdan sonra hücum mevkiine gelir. Bakar. Müdafiler yorgundur. Kolları ağırlaşmıştır. Gözleri uykusuzdur. Taş taşıyan eller titremektedir. İkinci dalga da görevini yapmıştır. Artık son darbenin vaktidir. Sultan Mehmet emrini verir. Yeniçeriler ileri ve o anda tarih nefesini tutar. Yeniçeriler ağır adımlarla ileri çıkar. Ne acele ederler ne dağılırlar. Sanki ölümün üzerine yürümüyor da kendilerine ayrılmış bir yere gidiyor gibidirler. Savaşın en kızıştığı esnada müttefik kuvvetler Başkomutanı Justiniani elinden ve kolundan yaralanır. İmparator Konstantin, Justiniani'nin yaralandığını görünce yanına gelerek kalmasını rica ederse de o yarasının vehametini ve çok kan kaybettiğini belirterek müdafaa hattını terk eder. Bu durum müdafiler arasında bir duraklama ve tereddüde yol açar. İmparator ise derhal komutanlık görevini üzerine alarak
askerlerini gayrete getirmeye girişir. Ancak hücum hattında bulunan genç Osmanlı padişahı da müdafaa hattındaki tereddütlü hareketleri sezer. Düşmanın bozulmakta olduğunu ve zaferin muhakkak kazanılacağını belirtip askerini yeniden hücuma geçirtir. Yeniçeriler karşı durulmaz bir şekilde tekbir, tehlil ve temcid sesleriyle ileri atılırlar ve birbirleriyle yarışışırcasına surlara çıkmaya başlarlar. Bizans savunması çözülmeye başlar. Vaziyeti gören imparator ve maiyeti de son bir hamleyle gemilere doğru kaçmak isterler. Konstantin omzundan yaralanmıştır. İmparatorun kaçtığını anlayan ikinci sur müdafileri de paniğe kapılır. Bir anda ortalık kıyamet gününe döner. Yeniçeri birlikleri aman vermeden ilerler. Kimsenin kimseye bakacak ve yanındakini tanıyacak zamanı yoktur. Yorgun ve yaralı İmparator Konstantin, kurtuluş ümidini yitirmiş olduğu halde başımı kesecek bir Hristiyan yok mudur diye bağırır. Yapayalnız kalmıştır. Don't let them take me alive. O sırada bir Türk askeri şiddetli bir darbeyle kendisini yere yıkar. Ancak imparator olduğunu bilmediğinden bırakıp gider. O hengamede ayaklar altında kalan imparator hayatını kaybeder. Cesedi daha sonra bulunarak teşhis edilecek ve Hristiyanlar kendisini hükümdara layık bir törenle defnedeceklerdi. Ve artık şehir düşmüştür. Surlar aşılır, kapılar açılır. Osmanlı askerleri Konstantiniye'ye girer. Sultan Mehmet haberi aldığında atından iner. Toprağa kapanır, şükür secdesi eder. Yalnızca bir şehri almamıştır. Yüzyıllardır beklenen bir ideali gerçekleştirmiştir. Peygamber Efendimizin Konstantiniye, İstanbul mutlaka fethedilecektir. Orayı fetheden emir ne güzel emir. O ordu ne güzel ordudur müjdesine nail olmuştur. O gün 21 yaşındaki genç padişah artık yalnız Sultan Mehmet değildir. O artık Fatih'tir. Öğleden sonra muhteşem bir alay hazırlanır. Sultan Mehmet Topkapı'dan şehre girer. Yollar sessizdir. Bazı evlerin kapıları kapalıdır. Bazı pencerelerin ardından korkulu gözler bakar. Bir çağ kapanmış ama insanlar henüz yeni çağın nasıl başlayacağını bilmemektedir. Bizanslı kızlar ellerinde çiçeklerle çıkar. Sultan sandıkları Akşemseddin'e çiçek uzatırlar. Akşemseddin Sultan Mehmet'i gösterir. Sultan odur. Fatih tebessüm eder ve şöyle der. Evet, Sultan Mehmet benim ama o benim hocamdır. Bu söz, fethin yalnız kılıçla değil, ilimle, edep ile ve maneviyatla da kazanıldığını gösterir. Sonra Fatih, Ayasofya'ya yönelir. Yüzyılların mabedi, yorgun ve korkulu insanların sığınağı olmuştur. Patrik, rahipler ve halk onun huzuruna çıkar. Kimi ağlar, kimi yere kapanır, kimi canından korkar. Fatih susmalarını işaret eder ve tarihe geçecek sözünü söyler. Ayağa kalkın, ben Sultan Mehmet. Bugünden itibaren ne hayatınızdan ne de hürriyetinizden korkmayın. Bu sözle yalnızca bir mabedin kapısı değil, yeni bir idarenin kapısı açılır. Konstantiniye artık İstanbul olacaktır. Roma'nın son kalesi düşmüş, Doğu Roma'nın 1000 yıllık hikayesi sona ermiştir. Avrupa ve Hristiyan alemi için eski bir çağ kapanır. Osmanlı için yeni bir çağ başlar. 8 asırlık hasret sona ermiştir ve 29 Mayıs 1453 günü surların içinde artık başka bir ses yankılanır. Ezan sesi. Bir çağ biter, bir çağ başlar ve tarihin defterine şu cümle yazılır. İstanbul fethedildi. أشهد أن لا إله